Padişah ve sarayı kim koruyacaktı? Yeniçeri ağasından emir almayan, sadece padişahı dinleyen bir özel askeri ekip. İşte bunlar. Hepsi 2 metreden fazla boyları olan devasa zebella gibi adamlardı ve bu koğuş onlara ait. Zülfü Baltacılar dairesindeyiz. Zülfü Baltacılar kim biliyor musunuz? Padişahın hususi korumaları. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı diye bir alay var ya, Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı. Ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın bir özelliği vardır. Genelkurmay Başkanı'ndan emir almaz. Direkt Cumhurbaşkanı'ndan emir alır. Bu niye yapılır? Yarın Allah korusun bir darbe falan oldu diyelim. Asker ve komuta kademe, belki Genelkurmay Başkanı da işe karıştı. Kim koruyacak Cumhurbaşkanı, demokrasiyi, seçilmişleri? Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı koruyacak. İşte günümüzdeki bu mantığın Osmanlı'daki adı Zülfü Baltacılardı. Osmanlı tarihinde hatırlayın bir sürü Yeniçeri ayaklanması oldu. Kabakçı Mustafa, Patrona Halil, Vakai Vakvakiye ve diğerleri. Bu ayaklanmaları Yeniçeriler çıkardı ve maalesef bu ayaklanmalarda Yeniçeri ağası, yani o günün Genelkurmay Başkanı da Yeniçerilerle ortak hareket etti. Birçoğu. Padişah ve sarayı kim koruyacaktı? Yeniçeri ağasından emir almayan, sadece padişahı dinleyen bir özel askeri ekip. İşte bunlar. Hepsi 2 metreden fazla boyları olan devasa zebella gibi adamlardı ve bu koğuş onlara aitti. Bakın daha hareme girmedik. Haremin kapısından buraya geldik. Çünkü burası haremin kapısı, çünkü buranın arkası hem genç kızlar, valide sultanlar, padişahın hanımları, annesi ve devamında padişahların has odalarının ve enderunun bulunduğu mahrem özel bölgeler. Yani Zülfü Baltacıları geçmeden o bölgeye girmek söz konusu değil. Şimdi buraya girdik. Osmanlı Sarayı'nda sarayın her bölümünün yemek yenme yeri ve mescidi farklıdır. Mesela Zülfü Baltacıları mescidi şu gördüğümüz yerde. Namazlarını burada kılıyorlardı. Bakın kapıda kitabeleri görüyoruz. Koğuşları neresiydi? Şurasıydı. Koğuşları görelim. Bakın bu görmüş olduğunuz yer Zülfü Baltacıların koğuşları. Şimdi buradan bakınca insan bir anlam veremiyor. Ya nasıl koğuş, ne yapıyorlardı, nerede yatıp kalkıyorlardı? Bu gördüğünüz sekiler. Bu gördüğünüz sekilerin üzerlerine yataklar seriliyordu. Ve geceliğin burada yatıyorlardı böyle yan yana, yan yana, yan yana. Gündüz yataklar toplanıyordu, mindeler, şilteler atılıyordu. Burada oturuyorlardı. Aynen Anadolu'da hepimizin bir köyü vardır. Köylerde tanıdıklarımız, akrabalarımız vardır. Köy evleri de 1 ya da 2 oda vardır. O eski köy evlerini kastediyorum. Sabahleyin sofra kurulur, yemek odası olur. Sonra minderler serilir, oturma odası olur. Akşam minderler toplanır, yatak serilir, yatak odası olur. Çok amaçlıdır. Aynen onun gibi çok amaçlı. Ortada dev bir ocak yanıyordu ve bu ocak bu gördüğünüz koğuşu ısıtıyordu. Ha böyle atletle gezecek gibi değil ama soğuğu kırıyordu. Amaç oydu zaten. Bizim kaloriferli, alttan ısıtmalı evlerimiz gibi değildi. Bu insanlar zaten gün içinde dış elbiseleriyle geziyorlardı. Üst katı vardı ve alt katı vardı. Ahşap aksamlı, duvarları çini kaplı, muhteşem bir Zülfü Baltacılar koğuşu. Bu dev adamların külahlarının kenarında örgü zülüfleri olması dolayısıyla onlara zülüflü ismi verilirdi. Topkapı Sarayı'nda bir enderunun has odalılarının zülüfleri olurdu. Bir de bu özel koruma biriminin. Şimdi bu gece yattıkları, oturdukları yer. Bir de normal görev mahallinde vazife harici dinlenme salonları vardı. Dinlenme ve hasbihal salonları vardı. Bir de onu görelim. Koğuştan çıkıyoruz. Sola doğru dönüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yine böyle bir Topkapı Sarayı turum. Zülfü Baltacılar Dairesi yıllardır kilitliydi. Bu kilitli olan yer geçtiğimiz yıllarda daha bir 5-6 sene evvel ziyarete açıldı ilk kez. Ve ben de geldim. Ziyarete geldiğimde önce şuradaki çaycıyı gördüm. Yani çaycı derken çay yok o yıllarda. Yanlış söylemeyeyim, kahve. Kahve, ocakçı. Onu gördüm. Plastik heykel, tabii onu görünce dedim ki bir dakika. Bunu yapan adam kesinlikle benim Edirne Selimiye Camii'nin kıble tarafında bir Mimar Sinan
plastik heykeli gördüm. Onu yapan adam Murat Taşkın'dır dedim. Murat Bey'le iyi tanışıyoruz. Ankara'daki atölyesine de gitmişliğim var. Aradım. Dedim Murat Bey, Zülfü Baltacılar'da plastik heykel gördüm. Sizin derken o da gülmeye başladı. Biz yaptık Talha Bey dedi. Bakın ben New York'taki Madame Tussauds'u da gezdim. Londra'daki Madame Tussauds'u da gezdim. Hiçbiri bizim plastik heykellerimiz, Murat Bey'in eserleri gibi değil. Yani adam helal olsun öyle güzel yapıyor. Edirne'deki Selimiye'deki Mimar Sinan'ın yanına yıllar önce ilk gittim. Bayağı 15 dakika dedim bu kımıldayacak ya, bunun bir yere oynayacak birazdan, bu gerçek insan. Ya insan elinin şu yeşil damarlarına kadar, kıl köklerine kadar nasıl yaptın ya? Ankara'da bir hapishane müze yapıldı, Ulucanlar. Ulucanların bütün plastik heykellerini Çin'den getirmişler ucuza gelsin diye. Hepsi çekik gözlü Çinli mahkumlar. Aynen, hepsi birbirinin aynısı. Sonra demişler Murat Bey ya sen bir dokun şuna. Bir gardiyanla bir mahkum yapmış. Mahkum yaşlı bir dayı. Uzatmış böyle ayağını. Şurada bir nasır var. Yarım saat insan nasıra bakar mı ya, hayran hayran. Ya mahkumun nasırına baktım yarım saat. İşte sanatçı bu işte yani. Sonra bir gardiyan yapmış. Böyle duruyor bıyıklar. Şurada gardiyanın bir beni var. Bene böyle baka baka bir haller oldum yani. İşte sanatçı bu. Ama millet gele gele bıyığını oynamış, bıyığını bozmuş. Ocakçının. Hala öyle. Hatta geçen Murat Bey'e fotoğrafını gönderdim. Bir kızdı. Ya bu ne ya dedi. Çünkü sanatçı adam buna uğraşmış. Baksanıza şu adama ya, elleri, tırnakları, şu bıyıkları. Yani şu yolunmuş haliyle bile sanki birden gözünü bana döndürüverecekmiş gibi bir his var içimde yani. O kadar güzel. Daha ense yeni tıraş olmuş belli. O kadar. Bunları tek tek dikiyorlar biliyor musunuz? Gözümle gördüm atölyesinde. Bayağı yorgan ezgi iğneleri var. O saçları tek tek dikiyorlar. Hiçbiri fabrikasyon değil. Arkadaki babaları gördünüz mü? Az önce siz arkaya baktınız. Ama bir şeye dikkat etmediniz. Şimdi arkadaki sedirde oturuyorlar divanda. Ayakları, biz orada otursak hepimizin ayağı böyle sallanır. Neden? Çünkü bu adamlar dev gibiydiler. Dev gibiydiler. Şöyle alayım kamerayı yakına. Bakın. Görüyorsunuz. Nasıl muhteşem. Biri orada közü canlandırıyor. Nargile içiyorlar. Nargileler öyle yerden oluyordu. Dev adamlar. Aslında Murat Bey'e bu durum söylenseydi bu adamları daha iri yapardı. Çünkü bu adamların ayaklarının yere değmesi lazım. Bakın dikkat edin, bunlarınki de çok değmiyor. Ama oturdukları şey orijinal. Birebir tarihi. Öyle olduğu için biz burada bu detayı görebiliyoruz. Muhteşem örnekler. Ve Zülfü Baltacılar Dairesi işte böyle bir yerde. Şimdi çıkıyoruz Zülfü Baltacılardan. Mantığını anladınız değil mi olayın? Yani sarayın özel korumaları. Direkt padişaha bağlı korumalar. Şimdi buradan çıkacağız. Artık haremden içeri gireceğiz. Hareme giriyoruz. Hazır olun. Tabii millet harem marem deyince kapıdan girer girmez hemen böyle makyajlar, süsler, püsler, değişik böyle kıyafetler, ortalıkta gezen hanımlar falan. Şimdi göreceksiniz sizi harem deyince ne karşılıyor. Zülfü Baltacılar Dairesi'nden çıktık. Haremin kapısına geldik. Bakın haremin kapısı bile, kapının ismi bile kafamızdaki harem imajını, o oryantalist yabancı geleneğin bize empoze ettiği harem imajını darmadağın ediyor. Kapının adı arabalar kapısı. Neden? Bu kızların siz burada hapis olduğunu mu sanıyorsunuz? Arkadan grup geliyor. Şöyle alayım sizi. Ya buraya araba gelirdi. Arabalar, faytonlar. Hatta araya böyle perdeler çekilirdi. Kızlar kara ağlar eşliğinde haremdeki koğuşlarından, avlularından gelir, arabalara biner, belli programlar dahilinde İstanbul'da belli yerlere giderlerdi, mesirelere giderlerdi. Yani burada kimse hapis değildi. Ama belli bir kural, kanun dahilinde yaşantı vardı. Hepimizin hayatında kurallar var. Kimse kafasına göre iş yapmıyor yani. Bu da böyle bir yerdi. Ve arabalar kapısından, arabaların yanaştığı bu kapıdan haremin ilk bölümüne giriyoruz. Dolaplı kubbe.